Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için Fransız mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan krem puf yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Dışı kıtır, içinin de yumuşacık muhallebisiyle şahane bir lezzetli tatlı. Mutlaka sizler de bu tarifi deneyin. Aşamalı gözükse de çok kolay, çok lezzetli, denemeye değer bir tariftir. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle şu hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Şu hamuru profiterol hamuru demek. Uygun bir tenceremizin içerisine 1 çay bardağı sütümüzü ekleyelim ve 1 çay bardağı suyumuzu ekleyelim. ...75 gram tereyağımızı ekleyelim. Yarım çay kaşığı tuz ekleyelim. Ve 1 çay kaşığı toz şeker ekleyelim. Bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım ve kaynadıktan sonra unumuzu ekleyelim. Bu tarifimiz 3 aşamalı olduğu için öncelikle şu hamurunu yapıyoruz. Daha sonra üzeri için kıtır hamurunu yapıyoruz. Daha sonra da muhallebisini yapıyoruz. Karışımımız kaynadıktan sonra 1 su bardağı dolusu unumuzu ekleyelim ve devamlı karıştıralım. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Su bardağınıza unu tepeleme olarak doldurursanız tam ölçülü olacaktır. Bu aşamada spatula ile devamlı karıştıralım. Hiçbir şekilde un topaklanması olmasın. Devamlı unumuzu karıştırarak, ezerek kavuralım. Ben yaklaşık 4 dakika kadar bu şekilde karıştırdım ve unumu kavurdum. Unumuzun rengi döndü. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı ve koyulaştı. Bu şekilde kıvam aldıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Ilımasını bekleyelim. Soğuğa yakın ılıdıktan sonra yumurtalarımızı ekleyelim. Hamurumuz soğuğa yakın ılıdıktan sonra hemen yumurtalarımızı teker teker ekleyip çırpalım. Dilerseniz bu aşamada blenderdan faydalanarak yapabilirsiniz ya da çırpıcı yardımıyla da yapabilirsiniz. 1 adet yumurtamı hamurumun içerisine ekledim ve blenderla geçiriyorum. Blenderdan geçirirseniz daha kolay olacaktır. Çünkü çırpıcıyla geçtiğiniz zaman çırpıcınızın telleri zarar görebilir. Hamurumuz koyu kıvamda olduğu için blenderla daha kolaylık olacaktır. Her bir yumurtayı eklediğiniz zaman 2-3 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır. 3 dakika kadar bu şekilde blenderdan geçirdim. Şimdi ikinci yumurtamı hamurumun içerisine ekliyorum ve tekrardan blenderdan geçiriyorum. İkinci yumurtamı da blenderdan geçirdikten sonra şimdi hamurumun içerisine 3. yumurtamı ekliyorum. Tekrardan blenderla geçiriyorum. Bu aşamada teker teker ekleyelim ki hamurumuz çok güzel bir şekilde kabarsın ve yumurta kokusu hamurumuzun içerisinde oluşmasın. Şu hamurumuz hazır. Yakından da gördüğünüz gibi kıvamı koyu, kıvamlı bir hamur oldu. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu bir kenara alalım ve şimdi üzeri için kıtır hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Kıtır kurabiye hamuru için 3 malzeme kullanıyoruz. 1 çay bardağı esmer şeker. Dilerseniz esmer şeker yerine beyaz şeker de kullanabilirsiniz. 80 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı ve esmer şekerimizi bir spatula yardımıyla ezerek karıştıralım. Dilerseniz çırpıcı yardımıyla da bu aşamada 2 dakika boyunca çırpabilirsiniz. Veya mikserle de çırpabilirsiniz. Çok az erimiş olması yeterli olacaktır. Ben spatula yardımıyla bu şekilde karıştırarak şeker ve tereyağımı güzelce eziyorum. Daha sonra unumu ekliyorum.
200 mililitre su bardağı ölçümle 1 su bardağı un ekliyorum. Unu ilave ettikten sonra spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacaktır. Kıtır kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi iki yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumuzu alalım ve merdane yardımıyla incecik bir hamur açalım. İnce bir hamur açarsanız bu aşamada yapmış olduğunuz tatlınızın üzeri daha ince katmanlı olur piştikten sonra. Kalın yaparsanız çok kalın kıtır bir görüntü oluşur. O yüzden ince açmanızı tavsiye ederim. Ben 2 milim kalınlığında kurabiye kıtır hamurumu açtım. İnce açıldığında daha güzel gözüktüğü için sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Merdane yardımıyla kurabiye hamurumu açtım. Şimdi buzdolabında 20 dakika kadar soğutalım. Kıtır kurabiye hamurumuz buzdolabında 20 dakika kadar soğurken bu aşamada hemen kremasını yapmaya başlayabiliriz. Tatlımızın kreması için öncelikle 4 su bardağı sütümü uygun bir tenceremin içerisine alıyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. İki tepeleme yemek kaşığı dolusu nişastamı ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu unumu ekliyorum. Bir çay bardağı toz şekerimi ekliyorum. Bir adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Ve bu aşamada ocağın altını açmadan çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Önden ocağı açmayalım ki tüm malzemelerimiz topaklanmadan çırpıcıyla çırpalım. Daha sonra iyice karıştırdıktan sonra ocağımızın altını açabiliriz. Çırpıcımızla güzelce çırptıktan sonra şimdi ocağımızın altını açıp devamlı karıştırmak üzere kremamızı hazırlayalım. Kremamız gördüğünüz gibi koyulaştı. Tam olmasını istediğim kıvamda şu anda. Biraz koyu kıvamlı olması gerekiyor. Son olarak 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Ve 1 paket toz vanilin ekleyelim. Çırpıcımızla güzelce çırpalım. Kremamızı hazır ettikten sonra soğuması için bir kenara alalım. Hatta ayrı bir kabın içerisine de boşaltabilirsiniz. Daha kısa sürede soğumasını sağlayabilirsiniz. Kremamız soğuduktan sonra son olarak blenderdan geçireceğiz. Tamamen pürüzsüz bir kıvamda ipeksi bir krema elde edeceğiz. Dilerseniz vaktiniz varsa bir gün öncesinden kremanızı hazırlarsanız daha kıvamlı güzel olacaktır. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimize şu hamurumuzu sıkma torbasına alıp bu şekilde bu büyüklükte hamurumuzu sıkalım. Kullanmış olduğum fırın tepsisi klasik fırın tepsisi ölçüsünde. Bu fırın tepsisinin içerisine tam 20 adet krem puf elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak 40 adet de elde edebilirsiniz. Hamurlarımı hazırladıktan sonra hemen üzerlerinde oluşan şekilleri bir su bardağının içerisine su doldurup parmağımı içerisine batırıyorum ve su ile üzerindeki şekilleri düzlüyorum. Bu şekilde düzeltebilirsiniz. Dilerseniz suyla, dilerseniz de çok az yağı batırarak bu şekilde üzerindeki şekil bozukluğunu düzeltebilirsiniz. Hamurlarımız hazır. Şimdi buzdolabında soğuttuğumuz kıtır kurabiye hamurumuzu alalım. Şu hamurumuzun büyüklüğünde kurabiye hamurumuzdan şekiller keselim. Ben bir bardaktan faydalanarak yuvarlak şekillerimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi buzdolabından çıkan kıtır hamurumuz oldukça sertleşti. Kolay bir şekilde şeklini kesebilmemiz için buzdolabında mutlaka soğutalım. Dikkatli bir şekilde yavaşça şekil verelim ki kurabiye hamurumuz kırılmasın. Çünkü soğuduğu için biraz sertleşti. O yüzden dikkatli bir şekilde şekil vermeye özen gösterelim. Kesmiş olduğumuz kurabiye hamurlarımızı şu hamurumuzun üzerine koyalım.
Bu şekilde esmer şekerle yaparsanız biraz daha karamelize lezzetini ve renk olarak da bir tık daha kavruk rengi elde edebilirsiniz. Beyaz şekerle yaparsanız daha açık renkte üst kısmını elde edebilirsiniz. Tüm şu hamurlarımızın üzerine kıtır kurabiye hamurumuzu yerleştirelim. Kıtır hamurumuzu dilerseniz kakaolu olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben bazen kakaolu olarak da hazırlıyorum. Kurabiye hamurunuzun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar kakao ilave edip tereyağını da çok az miktarda arttırırsanız kurabiye hamurunuzu kakaolu olarak da hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış alt üst fırın ayarında öncelikle 10 dakika 170 derecede tatlılarımızı pişirelim. Daha sonra 160 derecemizi indirip bir 20 dakika kadar daha pişirelim. Benim fırınımda tam 20 dakika içerisinde pişti. 10 dakika 170 derecede pişirdim. Daha sonra 160 derecede 10 dakika pişirdim. Toplamda 20 dakika pişirmiş oldum. Tabii ki fırından fırına değişebileceği için mutlaka sizler kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin. Bu aşamada fırınımızda tatlımız pişerken hemen kremamızı blenderdan geçirelim. Bu şekilde daha pürüzsüz ipeksi krema hazırlamış oluyoruz. Mutlaka kremamızı blenderdan geçirmeye özen gösterin. Kremamız pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi hemen kremamı sıkma torbasına yerleştiriyorum. Ve böylelikle bu 3 güzel lezzetli malzememizi birleştiriyoruz. Sıkma torbamın ucuna duy yerleştirdim. Dilerseniz duy yerleştirmeden de sıkma torbasına kremanızı dökebilirsiniz. Ben krem puflarımın alt kısmından delerek o şekilde kremamı yerleştiriyorum. Dilerseniz tam yarısından keserek veya üst kısmından çok hafif keserek kremanızı o şekilde de yerleştirebilirsiniz. Kaşık yardımıyla da yerleştirebilirsiniz. Ama bu şekilde hem görüntü olarak daha hoş oluyor hem sunum olarak da güzel gözükmüş oluyor. Tamamen isteğe bağlı bu aşaması açıkçası. Kremamı tüm krem puflarımın içerisine sıktıktan sonra tatlımız sunuma hazır. Dilerseniz üzerine çikolata sosu sıkarak da sunum yapabilirsiniz. Dilerseniz pudra şekeri serperek de sunum yapabilirsiniz. Ya da tamamen bu şekilde sade haliyle de sunum yapabilirsiniz. Her aşamasıyla da çok lezzetli bir tatlı. Denemediyseniz mutlaka bir kere de olsa denemenizi tavsiye ederim. Aşamalı gözükse de gerçekten pratik ve bu lezzete değer bir tarif. Sizlere yakından hemen kıvamını, lezzetini göstermek istiyorum. Dışı kıtır kıtır, içi de lezzetli mi lezzetli ipeksi kremasıyla muhteşem bir tatlı. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun diliyorum. Yakından gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde çok lezzetli bir tatlı. Beni hangi şehirlerden veya ülkelerden takip ediyorsanız gerçekten çok merak ediyorum. Mesaj kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Henüz YouTube kanalıma abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Ben bu şekilde çikolata sosu da sıktım. Böyle de çok lezzetli oldu. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde sizlerle tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.